Ömer'i arkadan bıçaklayan Kıvılcım'ın sıradaki sürpriz hamlesi ne olacak? Ömer Kıvılcım'a düşman mı oluyor? Bu konuda müthiş bir senaryonun sinyali verildi. Ömer içeriden nasıl çıkacak? Hangi sürpriz ismin Ömer'e yardımı olacak? Ünal ailesiyle Kıvılcım ve ailesi arasında adeta savaş başlarken beklenmedik şok senaryo tüm işlerin gidişatını değiştirecek. Asil ve Işıl planlarına başarılı olacak mı? Ünallar için çare hangi sürpriz isim olacak? Fatih ve Doğa boşanmanın eşiğine gelirken Fatih Seda ile yeni bir ilişkiye mi başlayacak? Ayrıca bir şok da Nursema Firaz ve Asude tarafında yaşanacak. Tüm hepsinden, reytinglerdeki kırmızı alarmdan ve daha fazlasından birazdan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce Kıvılcım'ın yaptığı hamleye sinirlenenler videoyu beğensin, sayımızı görelim. Ömer'in durumunun çocuklarıyla bir alakası olmamasına rağmen korkudan tutuşan Kıvılcım, Ömer'i gammazlayarak ona adeta arkadan bıçakladı. Oysa Ömer'le düzgünce konuşsaydı, Ömer zaten kendisi gidip her şeyi itiraf ederdi. Ki zaten 2 bölüm öncesi Ömer tam bunu yapacakken Kıvılcım engellemişti. Şimdi de triplere giren Kıvılcım, Ömer'i itiraf etmeye göndermek yerine onu ihbar ederek Ömer için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Kıvılcım'ın bu hamlesi Ömer'in kalbini paramparça etti ve güvenini tamamen sarstı. Çünkü Ömer bu zamana kadar Kıvılcım'ı hiçbir konuda yalnız bırakmamıştı. Kısacası önce Doğan'ın yaptığı kaza, ardından Çimen'in durumu Kıvılcım'ı korkuttu ve bunun ceremesini Ömer'e ödetti. Evet, Doğa kurtuldu. Çimen'in de sonuçları temiz çıkınca Kıvılcım'ın başı göğe erer. Hatta Kıvılcım yeni bir sürpriz hamleyle Ömer'in düşmanıymış gibi mahkemeye bile gitmeme kararı alarak Ömer'i yalnız bırakıyor ve bu durum Ömer için daha sarsıcı olacak. Ancak Kıvılcım asıl vicdanı Ömer'in masum olduğu ortaya çıkınca çekecek. Peki Ömer nasıl ve ne zaman kurtulacak? Kıvılcım'la araları bozulacak mı? Fragmanda Ömer'in Abdullah'a "Oğlum sana emanet abi" demesi aslında her şeyi açıklıyor. Yani Ömer Kıvılcım'a kinlenmeye başladı ve güvenini tamamen kaybetti. Artık Kıvılcım'a karşı eskisi gibi olmayacak. Hatta bütün Ünal ailesi Kıvılcım'a karşı cephe aldı ve iki aile arasında tabiri caizse savaş başlıyor diyebiliriz. Abdullah'ın Kıvılcım'ın yüzüne karşı eleştiri yapması, Fatih'in Kıvılcım'a laf sokarak oturdukları evin kendilerine değil Ömer'e ait olduğunu ima etmesi gibi durumlar büyük fırtınaların habercisi oldu. Yani bu dakikadan sonra iki aile arasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ömer ise en geç 3 bölüm içinde masum olduğu ortaya çıkınca yeniden özgürlüğüne kavuşacak. Fakat çıktıktan sonra Kıvılcım da eskisi gibi olmayacak. Ve hatta bu ikili arasında da çalkantılı günler başlayacak. Ömer'in suçsuz olduğundan, asıl suçlunun Furkan olduğundan önceki videolarımızda birçok kez ayrıntılarıyla bahsetmiştik. Bu durum yakında netleşecek. Ömer'in kurtarıcısı olarak 2 isim geliyor akıllara. Biri Furkan'ın babası Hakan. Çünkü Hakan aslında oğluna pek güvenmiyor ve Ömer'i seviyor. Gerçekler ortaya çıkınca Ömer'in destekçisi olabilir. Diğeri ise her masada olan Asil. Çünkü Asil birkaç bölüm önce Ömer'e "Yardıma ihtiyacın olursa ben hep buradayım" diyerek bir sinyal vermişti. Belki de Asil Ömer'i bu durumdan kurtararak şirketteki etkinliğini iyice artırır. Kısacası Kıvılcım kendi ayağını sıktı ve tüm dengeleri değiştirdi. Şimdi gelelim diğer sürpriz olaylara ve entrika dolu senaryolara. Birçok kez bahsettiğimiz Ünalların çöküş senaryosu artık gerçekleşiyor. Bu andan itibaren Ünallar dağılma dönemine girdi diyebiliriz. Çünkü Asil şirketi her yerden kuşatmaya başladı. Fatih'i gazlayarak aile içi karışıklık çıkarmaya çalıştı. Çünkü Fatih Abdullah'tan daha fazla hisse istedi ve bu durum ortalığı karıştıracak. Bir yandan da Işıl'ı köşeye sıkıştırarak Abdullah'tan hisseleri alıp kendisine devretmesini söyledi. Işıl doğal olarak pembe sırrının ortaya çıkmaması için bunu yapmak zorunda. Ömer olayıyla ortalık karışınca Işıl bunu fırsat bilerek hamlelerini yapmaya başlayacak. Hatta Asil, Leo'yu bile kendi tarafına çekerse şaşırmayız. Diğer taraftan da Demet'in sinsice plan yapıp aile içine girmesi Firaz'ı ve Asude'yi bir hayli sarsacak. Böylece Asude'nin de şirketteki etkinliği azalacak. Nursema ise "Tam iyileşiyorum" derken çok büyük bir buhran yaşayacak. Ömer de zaten içeri girdi. Kısacası şu an işler tam da Asil'in istediği gibi gidiyor ve Ünallar artık dağılma dönemine girdi. Ünal ailesi için çare ve ilaç olabilecek tek kişi ise muhtemelen kimsenin beklemediği bir isim olan Mustafa olacak. Çünkü Mustafa şu an fırtına öncesi sessizliğini yaşıyor. Kimsenin beklemediği bir anda ortalığın içinden geçecektir. Tüm bunların yanı sıra bahsettiğimiz Seda senaryosu hızla başladı. İnce bir planla hem eve hem de şirkete giren Seda daha şimdiden Fatih'i gözüne kestirdi. Fatih'in zaten doğayla aralarını bozuk olması ve hatta boşanma aşamasında olmaları Seda'nın işini kolaylaştıracak. Doğan'ın yapamadığını yapıp övgü dolu sözlerle Fatih'i şaşırttı ve egosunu tatmin etti. Çünkü Fatih övülmeye alışık değil
Doğa sürekli Fatih'i çemkirdiği için Seda'nın övgülerle gelmesi Fatih'i etkiledi. Bu etkileşimin devamı gelecek ve Fatih ile Seda arasında sürpriz bir senaryo çok yakında patlayacak. Bu da bize artık Ünal ailesiyle Arslan ailesinin eskisi gibi olmayacağını, aralarının tamamen bozulacağını net olarak gösteriyor. Şimdi gelelim reytinglerdeki kırmızı alarma. Önceki sezonlardaki reytinglerinden uzak olan Kızılcık Şerbeti son haftalarda hem Arka Sokaklara hem de Taşıyacak Bu Deniz dizisine bazı kategorilerde zirveyi kaptırmıştı. Son reyting sonuçlarına göre Taşıyacak Bu Deniz dizisi reytinglerde adeta şaha kalktı ve tüm kategorilerde birinci oldu. Kızılcık Şerbeti totalde Taşıyacak Bu Deniz ve Arka Sokakların gerisinde kaldı. AB ve ABC1 kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı. Önceki haftalara göre düşüş yaşamaya devam eden Kızılcık Şerbeti için bu durum kırmızı alarm oldu. Bakalım yeni bölümlerde reytinglerde eskisi gibi toparlanma olacak mı? Yeni içerikleri ve gelişmeleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.